Bugün sizlere tır kullanmayı iliklerine kadar hissetmek isteyenlerin zevkle oynadığı veya oynayacağı bir oyun tanıtacağız. Euro Truck Simulator 2. SCS Software tarafından geliştirilmiş açık dünya kamyon simülasyonudur. 2005'li yıllardan bu yana kamyon simülasyonu üzerine yoğunlaşan SCS şirketi bu yolda 18 Wheels of Steel serisi, Euro Truck Simulator, German Truck Simulator gibi çeşitli oyunları kullanıcılara sunmuştur. 2011'li yıllarda şirket yeni bir oyun için kolları sıvamıştır. Bu yeni oyun Euro Truck Simulator 2. Önceki oyunların aksine grafiksel, fiziksel ve oynanış açısından diğer oyunlardan farklıdır. Ayrıca şirket, önceki oyunlarda bulunan kamyon lisansları meselesini önemli ölçüde çözmüştür. 7 kamyon firmasından 5'i Scania, MAN, Mercedes, Iveco ve Renault lisanslı, diğer ikisi DAF, Volvo lisanssız bir halde oyunda bulunmuştur. Ancak oyunun çıkışına yakın zamanda bazı sebeplerden ötürü Iveco ve Mercedes lisansları geri çekilmiş ve oyun 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Ülkemizde fazlaca popüler olan bu oyun, dünya genelinde 13 milyondan fazla kopya ve 80 milyondan fazla DLC satmıştır. Euro Truck Simulator 2 oyununun en güzel tarafı gerçek bir tır kullanma hissiyatını size geçiriyor olması. Hatta öyle ki oyun içindeki çok basit bir arayüzle online radyo bile dinleyebilmektesiniz. Hiçbir dosya oynamayla uğraşmadan tüm dünya radyolarını canlı akışta dinleyebiliyorsunuz ve tek bir pencere içerisinde hemen geçiş yapabiliyorsunuz. Oyun içerisinde araçların hızlanması ve yavaşlanması da bir o kadar gerçekçi. Kamyonun freni patlayınca bir şoförün neler hissettiğini tüm hücrelerinize kadar hissediyorsunuz. Ayrıca tıpkı gerçekte olduğu gibi şu motor olsun, bu aksesuar olsun diyebiliyorsunuz. Tabi aksesuar ve motor seçimleri bölümler ilerledikçe artıyor. Yağmurlu ve kapalı havalarda sürüş yapılabilmesi de oyunu gerçekçi kılıyor. Tabi oyunculardan kar da olmalıydı gibi istekler de gelmiyor değil. Banka kredileriyle borca girip bu borçla işe girmeler, hemen şehre özel yolların ve kavşakların olması, arabalı vapurlar, tren ve transit nakliye, tıpkı Mahmut Bey gibi paralı gişelerde gişe yoğunluğu gibi eklemeler oyunu gerçekçi kılan ve belki de bu oyunun çok tutulmasının sebeplerinden bir tanesi. Ayrıca Avrupa'daki trafik kurallarının ne kadar sert olduğunu anlamayı da sağlayan bir oyun. O kadar ceza yedikten sonra insan acaba bu ülkeler geçimlerini bu cezalar ile mi sağlıyor diye de düşünmeden edemiyorsunuz. Oyun hakkında birçok iyi özellik saydık. Peki oyunun hiç kötü özelliği yok mu? Tabii ki var. Biraz da bu oyunun eksi yönlerine bakalım. Yol özgürlüğünün olması belki de kullanıcılar tarafından en çok şikayet edilen noktalardan bir tanesi. Rakip olacak diye bir nakliye şirketinin olmaması da oyunun eksik yönlerinden olarak görülebilir. Bir rakip firmaya karşı oynamak oyunu daha heyecanlı yapabilirdi. Bazı kullanıcılar da polis cezalarının çok olmamasından şikayetçi tabi. Oyunun 2012 yılında piyasaya sürüldüğü düşünülürse grafikleri biraz geride kaldı tabi. Tır hayranlarının en sevdiklerinden olan Ford tırlarının da oyuna hala gelmemiş olması kullanıcıları biraz üzmüş durumda. Oyunu daha da zevkli hale getiren en önemli kısımlardan birisi de multiplayer olarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu mod oyunu daha da çekici ve gerçekçi hale getiriyor. Tabi multiplayer modunun da kendi içinde dezavantajları bulunmakta. Örneğin oyun içinde resmen magandalar var desek yeridir. Bu kişiler aşırı hız yaparak sizi rahatsız edebilir veya aracınıza ciddi hasarlar verebilir. Oyun yapımcıları bunlara izin vermemek adına sizi çok rahatsız eden kişileri banlasa da bunlar bazen maalesef yeterli olmuyor. Hatta bazen araca verilen hasarlardan dolayı eksi bakiyelere inildiği de olabiliyor. Ama yine de sırf selamlama amaçlı korna çalmak, selektör yapmak vesaire gibi esprili sebeplerle bile oynamaya değer. Yine de bunca olumsuzluğa rağmen insan zekası elbette sanal zekadan daha değerli oluyor ve insanın single player oynaması gelmiyor. Ayrıca bu modda birçok oyuncu ile birlikte konvoy yapılabiliyor olması da insana ayrı bir zevk veriyor. Genel olarak oyuna baktığımızda ise 2012 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen özellikle Türk kullanıcılar tarafından halen bolca devam eden bir oyundur. Tüm eksikliklere rağmen gerçekten tır kullanıyormuş hissiyatını vermesi çoğu kullanıcıyı oldukça memnun etmiştir. Bir tır şoförü olarak ben bile bazen oyundan etkilenmiyor değilim. ETS2 Multiplayer Promos'tayız arkadaşlar ve yanımda şu anda Yiğit Yusuf Gölbaş, yani Yiğit abi var. Hoş geldin abi. Evet, hoş bulduk kardeşim. Sen gerçekte Yok, sürüyorsun, biz gene oyunda giriyoruz hani Kilkense falan. Olsun ama çok zevkli. Oyunda izlemek de gerçekten harika ya. Vallahi süper. Ancak şunu da söyleyebilirim ki bu oyun tır sevmeyenlere tır kullanmayı sevdirebilir. Öyle de gerçekçi. Ülkemizde tır ve lojistik sektörünün popüler olması, ayrıca bu işin bir kültürünün olmaması ve bunu oyun oynarken yansıtabilmek belki de bu oyunu ülkemizde çekici yapan en büyük özelliklerden. Araçlara bu kadar düşkün olan bir milletin Euro Truck Simulator 2 gibi bir oyunu tüm eksikliklerine rağmen sevmemesi beklenemezdi zaten. Ben eminim ki tüm eksikliklerine rağmen Euro Truck Simulator oyunu oynayan arkadaşlar bu oyundan vazgeçemiyorlar.
2012 yılında üretilen bu oyunun üstünden 11 yıl geçmesine rağmen hala kendilerinden söz ettiriyor olması bu oyunun ne kadar kaliteli olduğunun göstergesi değil mi zaten? Evet, oyunu incelediğimizde aslında birçok eksik yönü var. Ancak tüm bu eksikliklere rağmen biz yine de bu oyunu sevmeye devam edeceğiz. Şimdi ben biliyorum ki aranızda bu oyunu oynayan arkadaşları mutlaka vardır. Siz de oyun hakkındaki görüş ve önerilerinizi yorumlara yazın ve bunları hep birlikte değerlendirelim. Belki bu yorumlar bu oyunu hiç oynamamış ve oynamak isteyen arkadaşlarımıza yol gösterici olurlar. Ayrıca tır sevenler olarak kanalımıza abone olmayı ve eğer bu tarz oyunlar hakkındaki videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.